Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere oldukça yumuşak ve lezzetli mi lezzetli poğaça tarifim var. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, bardak ölçülerini açıklamalar kısmına ekleyeceğim, oradan da bakabilirsiniz. 1 paket 11 gramlık instant maya. İnstant mayanız yoksa yarım paket yaş maya da olur. 1 adet bütün yumurta. 3 yemek kaşığı şeker. 1 tatlı kaşığı doluca tuz. Şimdi bu karışımı güzelce bir karıştıralım. Instant maya eklediğim için işte su, şeker karıştırıp işte mayayı eritme aşamasını yapmadım. Orayı es geçiyorum. Hepsini katıp karıştırıp yoğurabilirsiniz instant maya kullandığınız zaman. Şimdi yavaş yavaş un ekleyeceğiz. İlk etapta ben 4 su bardağı un ekleyeceğim. 4. bardaktan sonra yavaş yavaş un ekleyerek hamurumuzun kıvamını vereceğiz. Ele yapışmayan yumuşacık dokulu bir hamur yoğuracağız. Yavaş yavaş un eklemeye devam ediyorum. Toplamda ben 6 su bardağı kadar un kullandım. Unun miktarı unun kalitesine göre değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyiniz. En az 1 bardak oynayabilir. Daha fazla veya daha eksik ekleyebilirsiniz. Bakın hamurun dokusu bu şekilde. Hamuru güzelce toparladım. Tezgahın veya masanın üzerinde bu şekilde hamuru 2-3 dakika yoğurursanız güzel, özlü, kaliteli bir hamurunuz olur. Evet bakın bu şekilde çok güzel bir hamurumuz var. Güzelce masa üzerinde de yoğurdum. Yoğurma kabımın içerisine tekrar alıyorum. Üzerine çok az böyle ayçiçek yağıyla yağlıyorum ki böyle kabardığında poşete vesaire bulaşması vesaire olmuyor. Yoksa böyle hani streç veya poşete bulaşabiliyor. O yüzden şöyle yüzeyini yağlamanızı tavsiye ederim. Bu şekilde poşet veya streç film ile kapatıp üzerinin de bir mutfak havlusu ile örtüp 45 dakika 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalanmış. Poşetten kurtarıyorum. Şöyle bir havasını alıp şekil vermeye başlayacağım. Ben minik lokmalık poğaçalar yapmak istiyorum. Bakın ceviz büyüklüğünde bir hamur kopartıyorum. Dilerseniz boş da yapabilirsiniz. Ben lor peyniri koyacağım içine. Birer tatlı kaşığı kadar lor peyniri koyup kapatıyorum. Ama o kadar güzel kabardılar ki lokmalık yaptığım poğaçalar bayağı büyük büyük poğaça haline geldi. Uçlarını birleştirdikten sonra bu şekilde kapatıyorum. Ben bir sırasını susamlı bir sırasını sade yapacağım. Öncelikle yumurta akına batırıyorum. Ardından susama batırıp diziyorum. Evet bu şekilde bir sıra susamlı bir sıra sade olacak şekilde yaptım. Üzerine bir sıranın da yumurta sarısı süreceğim sadece. Görüntü olarak da çok güzel duruyor. Lezzeti de ikisinin de farklıydı. Bu şekilde hepsini hazırladım.
Şimdi üzerini bir mutfak havlusu ile örteceğim. 20 dakika bu şekilde tepsi mayası yaptıracağım. 20 dakikanın ardından sade yapmış olduğum poğaçaların üzerine yumurta sarısı süreceğim. Bu arada fırınımı alt üst ayarda 180 derecede ısınmaya bıraktım. Isınmış olan fırına süreceğim. Nazik hareketlerle yumurta sarısını sürün arkadaşlar. Böyle hızlıca yapmayın çünkü çok güzel bir şekilde poğaçalarınız kabarmış oluyor. Onu söndürmeyin. Ve bütün tepsiyi güzelce bu şekilde hazırladıktan sonra 180 derecede alt üst ayarda ısınmış olan fırına göndereceğim. Fırından fırına pişme süresi değişir. Lütfen kontrollü olunuz. Yaklaşık bir 30-40 dakika içerisinde pişirmiş olacaktır. Altı üstü güzelce kızardıktan sonra fırından çıkartın. İlk sıcaklığı çıkana kadar üzerine mutfak havlusu örtün ki daha da böyle dinlenmiş, güzel, yumuşacık olsun. Bir kısım hamur artmıştı. Onu da ben kızarttım arkadaşlar. Böyle tepsime sığmadığı için. Bu şekilde bu hamuru kızartıp pişi şeklinde de yapabilirsiniz. Poğaçalarımız da bu şekilde bakın pamuk gibi yumuşacık. Lezzeti de o kadar güzel ki inşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki güzel yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.